Merhaba Dünya, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel motiflerin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım motifimi, modelimi sever ve beğenirsiniz. Battaniyelerde kadar, kilimlere varana kadar, kırlentlere varana kadar dilediğiniz her türlü yerde kullanabileceğiniz çok şık ve çok güzel olduğunu düşündüğüm öyle kilim desenli bir motif çalışması yaptım arkadaşlarım bu videomda ve sizlere bunu nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Evet arkadaşlarım, şimdi motiflerimi yaparken şöyle Alize Cotton Gold ip kullandım arkadaşlarım. Ve 3 milim ise tığ kullandım. Şimdi motifimi bakın, bunu yeni bitirdim, şimdi size anlattım. Buna ütü yapmadım arkadaşlar. Bu böyle duruyor. Bu da ütüledim arkadaşlarım. Bu da bu şekilde duruyor bakın. Ütü olan daha güzel duruyor, daha şık duruyor. Motifinizi bitirdiğiniz zaman eğer bir Alize Cotton Gold ip kullanıyorsanız arkadaşlarım kesinlikle ütü yapın derim. Evet, bu güzel motifin yapımını hadi gelin hep birlikte örelim ve stres atalım arkadaşlar. Bir tane halka yapıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Ve içerisine arkadaşlar şöyle çekip bir tane zincir çekiyorum. Sonra hemen yanına 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane sık iğne daha yapıyorum. İki zincir çekip 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Ve son olarak 2 tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlarım. 2 tane zincir çektim. Getiriyorum bakın. Şunu birleştiriyorum, iyice sıkılaştırıyorum. Şuradan giriş yapıyorum. Bunu da arkadan alıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Daha sonra diğer rengime geçiyorum. Bu şekilde aldım, bağladım. Bunu da arkadan arasından götürelim ki daha sonra şey olmasın. Şöyle çekiyorum iyice. Buraya bir tane zincir çektim. Ve hemen dibine bakın. O giriş yaptığım yerden alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi şu üst kısmındaki sık iğnemin üstünden giriş yapıyorum. Ve bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Aradan diğer ipimi de götürüyorum. Ve bu arada çekmiş olduğumuz 2 zincirlerin üstünden arka tarafından giriş yaptım. Şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane gevşek bir şekilde sık iğne zincir çekiyorum. Ve bakın aradan girdim yine diğer zincirimin üzerinden ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu aradaki bakın şu 2 tane olan sık iğnemin üzerinden giriş yapıyorum, yine sık iğneler ile devam ediyorum. Daha sonra aradaki zincir yerime geldim bakın. Oradan da giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptıktan sonra 1-2 zincir çektim. Tekrar diğer sık iğnemi yapıyorum. 2 tane araya sık iğne ile devam ediyorum. Sonra bunun üzerine yine aynı şekilde bir tane yaptım. 1-2 zincir çektim. Diğerini yapıyorum. Buraya yine şöyle 1 2 sık iğnemi yaptım. Daha sonra ortadaki zincirlerimin üzerinden ilkinden giriş yapıyorum. 1 2 birleşim yeri olduğu için aynı yerden tekrar bir tane daha alıp bu şekilde sık iğnemi yapıyorum arkadaşlarım. Her bir arada 2'şer tane sık iğne yapmış oluyoruz. Daha sonra hemen bu önümüze gelen yerden giriş yapıyorum.
çekiyorum ve bağlıyorum. Bir üst sıraya geçiyoruz. Diğer rengimi aldım. Hemen onu şu şekilde bağlıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Ve buradan başlıyorum arkadaşlar, şöyle. 1 2. Şimdi ortadaki bu kenardaki köşelindeki zincirin üzerine giriş yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. 1 2. Aynı şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Şöyle buraya da, sonra aradan kilerin üzerine 2 3 4. Kenardakilere geçiyorum. Yine bu ipime geçtikten sonra şöyle çekip devam ediyorum. Aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Bakın şu görüntüyü elde ettik. Orta kısmını tamamlamış olduk. 1 2 3 4 5 6 7. Buraya arkadaşlarım şöyle üzerine alıyorum. Hemen aşağıya iniyorum. Alt kısmındaki o tekini yapmıştık. Buraya önce 1 2 3 4 tane de bu tarafa yapacağız. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın şu yine köşeye giriş yapıyorum zincirimin üzerine. Şöyle 1 2 zincir çektim. Tekrar diğerini yapıyorum. Araya şuradan başlamak üzere şöyle aldım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Gördüğünüz gibi 7 tane yaptıktan sonra diğer zincirlerimin üzerine giriş yapıyorum hemen. 1 2 zincir çektim. Tekrar diğer zincirimin üzerinden giriş yaparak oraya da bir sık iğne yapıyorum. Üzerine alıp yine aynı burada yaptığımız işlemi, yani şurayı yapıyoruz şu anda. 7 tane buraya ikili trabzan yapıyorum bu rengimle. Şimdi 3 tane burada vardı. 4 tane de buradan devam ediyorum. İkili trabzanlar ile 1
2, 3 ve sonuncu da şöyle alıyorum arkadaşlar. 4 ve geliyorum burayla yine bu şekilde kaydırarak birleştiriyorum. Diğerini buraya yapıyoruz arkadaşlar, bakın. Ve diğer ipime geçiyorum. Diğer ipim ile hepsinin üzerine sık iğne ile devam ediyorum. Köşedeki artımları yaparak hepsini sık iğne ile çeviriyorum arkadaşlar. Evet, bu birleşim yeri olduğu için bu şekilde görünebiliyor bazen, sonra düzeliyor. Bakın hiç belli bile değil arkadaşlar diğerinde. Şimdi diğer rengime geçiyorum hemen. Onu bağladım. Burada arkadaşlarım burayı ikiye böleceğiz. Şöyle 3 tane bir tarafta. Şimdi önce 2 tane bir yapalım. 1 2, birinde bu taraftan gelirken yapacağız. Diğerlerini ise sık iğne ile devam ediyorum. Üç tane sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim. Tekrar köşedeki sık iğnemi yapıyorum. 1 şöyle 1 2 3, yani bunun üzerine gelene kadar şöyle göstereyim. 1 2 3, bu fazla oldu. Evet, köşedekilerle birlikte üçer tane sık iğne yapmış olduk. Sonra üzerine alıyorum. Aşağıda hemen üzerinden giriş yapıyorum ikili trabzanımın. Şöyle 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane tam ortadakinin üzerine, 7 taneydi arkadaşlarım alt sırada. Şimdi bir tane sık iğnemi yaptım. Sonra bir atlıyorum ve 3 tane daha buraya ikili trabzan yapıyorum. Yine burada 3 tane sık iğne ile ilerliyorum. Köşeyi de yapmış oluyorum zaten. 1 2 zincir çekiyorum ve tekrar 3 tane daha sık iğne ile devam ediyorum. Sonra üzerine alıp 3 tane ikili trabzan, bir tane sık iğne araya, tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane ile devam ediyoruz. İki zincir çektik, tekrar devam ediyorum. Aynı şekilde burayı da tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi bir tane sık iğne, birleşim yerine geldik. Sonra üzerine alıp
aşağıda, bu tarafta 2 tane yapmıştık. Üçüncüyü de yapıyoruz ve tamamlamış oluyoruz. Ve buradan birleştiriyorum arkadaşlarım bu şekilde. Şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi diğer rengimize geçelim hemen. Ve buradan bakın giriş yaptım. Sık iğne yaptım. Hemen bitim yerine buraya bir tane, şöyle göster, yakından bakalım. Şuraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Buradan yine devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Şöyle sık iğneler ile devam ettim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 3 tanenin üzerine sık iğne ile geçiyorum. 1, 2, 3. Sonra bir tane üzerine alıp ortadaki boş bıraktığımız yere, sık iğne ile geçtiğimiz yere ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 3 tane yine sık iğne ile devam ediyorum. Sonra üzerine alıp buraya da aynı şekilde bir tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne, sonra tekrar 2 zincirden sonra tekrar 3 tane ikili trabzan, üzerine alıp buraya bir tane ikili trabzan, 1, 2, 3 tane sık iğne, sonra üzerine alıp ortaya bir tane ikili trabzan. Aynı burada yaptığımız işlemi bu tarafa da yapıyoruz arkadaşlar. Evet, birleşim yerine geldim. Bir tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra yanına sık iğne. Burayı birleştirmiştim arkadaşlar. Hemen şöyle içerisinden giriş yapıyorum. Bir tane de buraya sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra şöyle bırakalım ve diğer rengimizi aldım. Üzerine alıyorum. Hemen aşağıdaki, bakın şuradan giriş yapıyorum. 3 olan ikili trabzan sayımı 2'ye düşürüyorum. Bir de yanına yapıyorum hemen. Bir tanesi de burada zaten. Şöyle 2 tane yaptım. Sonra bir tane araya yine sık iğne yaptım. Sonra üzerine alıyorum. Hemen bakın bu ikili trabzanımın yanına bir ikili trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum şimdi. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım buraya. Sonra 2 tane zincir çektim. Tekrar 3 tane daha devam ediyorum. 1, 2, 3. Buraya geldiğimizde bir tane buraya ikili trabzan, bir tane sık iğne. Sonra bakın bu üçün üzerine 2 tane burada birinci, ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Aradan bir boşluk açmış olduk. Şurayı devam edeceğiz birazdan. Şimdi bir tane geçtik, gördüğünüz gibi 3 tane atladık.
sık iğne ile. Şimdi üzerine alıp buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Köşeyi de dahil ediyorum arkadaşlarım bu sayıya. 3 tane yaptıktan sonra 1 2 zincir, tekrar 3 tane daha sık iğne, ve gelip şu hemen yanından giriş yaparak aldım ve sık iğnemi yaptım. Şu anda 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane orta olduğu için sık iğne ile geçiyorum. 1 2 ve 3. Sonra 2 tane yine ikili trabzanla devam ediyorum. Yine 3 tane sık iğne, 2 zincir, tekrar 3 tane sık iğne. Bakın şöyle devam edeceğiz. Aynı burada yaptığımız işlemi bu iki tarafa da uygulayalım arkadaşlar. Evet, şimdi 3 tane sık iğne ile devam edip şekilde birleştiriyorum arkadaşlarım burayla. Arkadan hemen şöyle alarak birleşim işlemini tamamladım arkadaşlar. Diğer rengime hemen geçiyorum şu şekilde. Bir tane zincir çekip buradan başlayalım arkadaşlar bu defa. Şöyle birinciyi yaptım. İkinciyi de yaptım sık iğnelerimi. Şimdi aradaki bu yere üzerine alıp hemen şöyle bir ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra arkadaşlarım buraya şöyle üzerine alıyorum. 1 2, bakın bir tanesini de şuradan alıyorum. 3 tane buraya ikili trabzan yaptım. Sonra artım yerine geldim. Şöyle giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne, 1 2 zincir, tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Bu tarafa da aynı şekilde üzerine alıyorum. Bakın zaten 3 tane yerim gözüküyor. 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen bir tane sık iğnemi yapıyorum. Diğer rengimin üzerine, sonra alta iniş yapıp şu şekilde buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ikinin üzerine sık iğne. Sonra bakın şöyle bir yer açacağız. Üzerine alıyorum. Burada 3 tane az önce sık iğne ile geçmiştik diğer rengimizde. Hemen bu kenarından girdim. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne. Sonra tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum buraya. Sonra 2 tane yine sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıp alttaki ikili trabzan devam edeceği için şöyle bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra arkadaşlarım bir tane sık iğne ve şu üçüne ikili trabzan yapıyorum. 1, şöyle
2 ve 3. Sonra ortadan, köşeden yani sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir çektim. Tekrar diğer sık iğnemi yapıp 3 tane yine ikili trabzanla devam ediyorum. Evet, hemen bir tane yine aynı şekilde yapıp ikili trabzanımı yapıyorum. 2 tane sık iğnemi yaptıktan sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Orta boşluktayız. Bir tane sık iğne, sonra tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Üç tane ikili trabzan yapacağım. Sonra bir tane sık iğne, 2 zincir, tekrar bir sık iğne daha. Ve bakın bu şekilde de bu sırayı bu rengimizle tamamlayacağız. Aynı burada yaptığımız işlemleri buraya da uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi 2 tane yapmıştık. Hemen bunun üzerinden ilkinde yapmıştık arkadaşlar. O yüzden şöyle hemen kaydırma ile bağlıyorum burayı. Sonra diğer rengime geçiyorum. Bu şekilde bağladım. Şimdi bunun üzerine hemen yanına yani içine arkadaşlar bir tane şöyle sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum ve bir taneye düşürüyorum. Buradaki 2 tane olan ikili trabzanımın sayısını 1'e düşürdüm. Sonra yanındakine sık iğne yapıyorum. Üzerine alıp diğer yandakine devam eden şu olduğu için arkadaşlar şöyle bir tane buraya ikili trabzan ve sık iğneler ile devam ediyorum burayı. 1 2 3 4 köşe ile birlikte 5 tane çıkartıyorum sayıya. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve yine 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Evet, 5 tane sık iğne ile geldim. Üzerine alıyorum ve aşağıdan girip ikili trabzanımın üzerine normal ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bir tane araya sık iğne, sonra üzerine alıyorum. 2 tane olan yerimi 1'e düşüreceğim. Şöyle bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum yanına. 1 2 bir tane yeni başlayacağız. Bakın şuraya. Şöyle yakından göstereyim. Şuraya başlayacağımız için bu iki kahvenin arasına giriş yapıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 üzerine alıp tekrar bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir sık iğne, bir ikili trabzan daha ve 5 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5.
5 tane yaptıktan sonra yine aynı şekilde 2 zincirimi çektim. 5 sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4 ve 5. Tekrar yine buraya geldim. İkili trabzanımı yapıyorum. Araya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Ortaya geldim. Hemen üzerine alıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğne. 1 2. Sonra üzerine alıp bir tane sık ikili trabzan. Bir tane sık iğne. Bir tane ikili trabzan. 5 tane sık iğne. Bakın şu görüntüyü elde ediyoruz. Ve şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Diğer bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlarım. Bir tane yaptım. Diğerini yapmıştım zaten, bakın burada. Hemen şöyle arkasından giriş yapıyorum ve birleştiriyorum. Diğer rengime geçiyorum arkadaşlar. Diğer rengime geçer geçmez bakın. Aşağıdan bir tane, şimdi bunu ilerleteceğiz, büyüteceğiz. Hemen şöyle giriş yaptım. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir tane yine sık iğne ve buraya arkadaşlarım 3 burada vardı. 2 tane daha ilerleyip 5 tane ikili trabzanla devam ediyorum. 1 2 3 4 ve bakın yine aynı şekilde giriş yaptım. 5 tane buraya ikili trabzan yaptım. Şimdi bir tane hemen zincirimin üstünden giriş yaparak sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar diğer sık iğnemi yapıyorum. Yine 5 tane ikili trabzanla devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet, bunu yaptıktan sonra yine bir tane bakın buraya sık iğnemi yapıyorum. Diğer rengimin üzerine. Alttaki bu rengim devam edeceği için şöyle aldım ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu da kaydırmış oluyoruz aynı zamanda arkadaşlarım. Bakın şuradayız. Buraya da bu işlemi uyguluyoruz. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum araya. 2 ve 3. Sonra üzerine alıp diğer ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle göstereyim iyice. Sonra bir tane sık iğne. Sonra bir tane ikili trabzan. Bir tane sık iğne. Ve 5 tane ikili trabzanla devam ediyorum.
Şimdi ortaya geldik. Yine yukarıda zincirimin içerisinden giriş yaptım. 1 2 zincir çektim. Tekrar bir tane daha sık iğne. Sonra yine 5 tane ikili trabzan. Burada yaptığımızın aynısını, yani 5 tane ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, 3 sık iğne, aynı şekilde burayı da ve buraları da çeviriyoruz arkadaşlar. Bu görüntüyü elde ettik arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Şimdi diğer rengimize geçelim. İkili trabzanımın üzerine şöyle bir tane zincir çekelim. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Burayı atlıyoruz artık. Burayı tamamladık. Yani şurayı tamamladık. Bir üst sırasını yapıyoruz. Şimdi buraya da sık iğne yapıyorum. Buraya da sık iğne yapıyorum. Yani 3 tane sık iğneyi yaptım yan yana. Sonra üzerine alıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu devam ettikten sonra diğerlerini arkadaşlarım şuraları sık iğneler ile geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve yine 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi bakın şöyle üzerine alıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burayı geçiyorum. Yani sık iğne ile 1 2 3. Bu şekilde arkadaşlar. 7 tane yaptık. Sık iğne. Sonra bir tane ikili trabzan yaptık. Aşağıdan gelen ikili trabzanımızın üzerine. Burayı tamamladığımız için, bitirdiğimiz için buranın üzeri olmak üzere 3 tane ikili sık iğne yaptıktan sonra bir tane, bakın şu araya giriş yapıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra bu araya bir tane ikili trabzan ve 7 tane sık iğne ile devam ediyorum arkadaşlar. Evet, 2 zincir çekip aynı burada yaptığımız işlemi buraya da uyguluyoruz arkadaşlar.
Diğer renge geçtim. Bağlıyorum arkadaşlarım şöyle bir tane zincirle. Bakın görüntümüz bu şu anda. Şimdi bu üçünün üzerine, yanına gelen üçünün üzerine, şöyle ikisinin üzerine pardon, bir iki tane sık iğne yaptım. Üçüncünün üzerine ise alttan gelen, bakın oraya hemen bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra arkadaşlarım bakın şurayı yapıyoruz şu anda. Bu araya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 5 tane olan şu yerimize 2 de devam edeceğiz. 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi iki tane buraya, bir tane önce sık iğne, iki tane zincir, tekrar bir tane daha sık iğne. Şimdi bu başlangıç yerimizi geçtik. Şu kenarı yavaş yavaş devam edelim. Bunu yaptıktan sonra üzerine alıyorum. Bakın şuradan giriş yaparak 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir kenarını göstereceğim. Diğerleri de aynı zaten arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, 7 tane bunu yaptık. Bir tane buraya sık iğne yapıyoruz. Sonra üzerine alıyoruz. Bu alttan geleni devam ettiriyorum bakın. Buraya bir tane şöyle ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane devam ediyorum. 1, 2, 3 sık iğnemi yaptım. Yeni bir yere açacağım. Bakın şurayı yapacağız şimdi. Sonra üzerine alıyorum. Bir tane ortadan giriş yapıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2 ve 3 sık iğne. Sonra üzerine alıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne yapıp 7 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra bir tane sık iğne, bir iki zincir, tekrar bir tane daha sık iğne, sonra yine 7 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Aynı bu sırada yaptığımız bu işlemi diğer kenarlarına da yapalım arkadaşlar. Diğer ipe geçtim arkadaşlarım. Üzerine alıyorum ve hemen buradan giriş yapıyorum. Şöyle buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra hemen yanından giriş yaparak sık iğnemi yapıyorum. Sonra bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve buradan arkadaşlarım bakın şu anda şurayı yapıyoruz. Devam ediyorum. Sık iğneler ile köşeye kadar devam ediyoruz. Köşeye geldiğimizde yine artış işlemini yapıyoruz. 1-2 zincir çektik. Tekrar devam ediyoruz. Şimdi buraya kadar sık iğne ile devam ediyorum. Bakın bu kenarı anlatacağım. Şöyle sık iğne yaparak
geliyorum. Ve buraya geldiğimizde üzerine alıyorum. Buradan giriş yapıp bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra buradan bu birincisine giriş yaparak bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu arayı devam ediyorum. 5 tane sık iğne yapacağım buraya. 1 2 3 4 ve 5. Sonra yine üzerine alıyorum ve buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sık iğnemi yapıyorum hemen yanından gelen yere. Sonra bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sık iğneler ile devam ediyorum. Ve arkadaşlarım, aynı burada yaptığımız işlemi buralara da uyguluyoruz ve bu rengimizi tamamlamış oluyoruz. Evet, şimdi devam edelim. Diğer rengime geçtim arkadaşlarım. Bakın hemen bu ikili trabzanımın üzerinde olan yerdeyim. Şöyle giriş yapıyorum ve buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra yanındakine de 3 tane sık iğne ile burayı geçiyorum. Sonra üzerine alıyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu araya arkadaşlar şurayı başlayacağız. Onun için 2 tane buraya 1 2 sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Altta bakın şurası bitim yeri, ikisinin üzerine sık iğne yaptık. Şurada bir tane kenarda kalan yerimiz var. Oradan giriş yapıp 1, hemen bir de ortadaki zincir çektiğimiz yerin üzerinden giriş yapıyoruz. 2. 2 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra hemen bu köşeden giriş yaptım. Bir tane sık iğne, 2 tane zincir, tekrar bir sık iğne daha. Sonra üzerine alıyorum. Bakın şu ikisine şöyle giriş yaparak bir de hemen yanındaki yerden 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Araya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Sonra yine 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Evet, şimdi buraya geldiğimizde bunun üzerine de yine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Bir tane arkadaşlarım buraya ikili trabzan yapıyorum. Araya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra tekrar bir tane daha üzerine alıp hemen diğer kenara da aynı şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra yine 1 2 3 tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Şu görüntüyü elde ediyoruz. Şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Yine 5 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2
3, 4 ve 5. Sonra 2 tane yine sık iğnemi yapıyorum. 1, 2. Sonra üzerine alıp 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Arada 2 zincirli. Ve diğer tarafa da aynı burada yaptığımız işlemi yaparak bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın bu sırayı da tamamladım. Şimdi arkadan şu şekilde giriş yapıyorum yine ve diğer ipimi alıyorum. İlk yere hemen bir tane sık iğnemi yaptım. Bir, yanına da sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2. Sonra üzerine alıyorum ve bu ikili trabzanlarımın üzerine yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bu da buranın son yeri olmuş oluyor. Bakın şuradayız şu anda. Şimdi devam ediyorum. Şöyle 5 tane 6 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 5 tane bu ikili trabzanlarımın üzerine 2, 3, 4 ve 5. Bakın 6.'yı da az önce 2 bıraktığımız yerden hemen üstünden giriş yaptım ve sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 4 tane 1, 2, 3 ve 4 sık iğnemi yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve 4 tane yine sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonra bir tane üzerine alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Sonra arkadaşlarım 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. Hemen bu sık iğnemin üzerine de sık iğne yapıyorum aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen bu ikili trabzanımın üzerine ikili trabzanımı yapıyorum. Ve burada 3 tane ilerliyorum sık iğne ile. 1, 2, 3. Sonra arkadaşlar üzerine alıyorum. Bu ortada 3 tane boş yer bırakmıştık. Buranın ilkinden giriş yaptım. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra bir ikili trabzan daha yapıyorum buraya. Sonra devam ediyorum yine 3 tane sık iğne ile 1, 2 ve 3. Bakın şu şekilde bir görüntü oldu. Sonra üzerine alıyorum. İkili trabzanımın üzerine ikili trabzan yaptım. Ve 6 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Altı tane sık iğneden sonra üzerine alıyorum arkadaşlarım ve buraya bir tane yine ikili trabzan yapıyorum. Sonra 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2, 3 ve 4. Sonra yine aynı şekilde burada yaptığımız gibi yaparak diğer tarafları da tamamlıyoruz arkadaşlarım. Görüntümüz bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlarım, bakın bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra hemen yine buraya bir sık iğnemi yapayım. Sonra üzerine alıyorum. Bu kenardaki yerden giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bunun devamı olarak arkadaşlar. Sonra bir tane sık iğnemi yapıyorum ve bu araya
Yine 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Daha sonra yine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra ise burada kalan 4 tane yerime 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ve buradan yine köşe arttırmamı yapıyorum. Bir tane sık iğne, 2 zincir, tekrar bir sık iğne daha. Yine 4 tane. Evet, burayı yavaş yavaş yapalım arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Şimdi 2 tane sık iğne, 1 2, araya 5 tane yine ikili trabzan, 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu ikili trabzanımın üzerine sık iğne, şöyle göstereyim, orta yerimiz. Sonra üzerine alıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arayı geçiyorum arkadaşlar. 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Sonra üzerine alıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 3 tane ilerliyorum sık iğne ile. 1 2 ve 3. Sonra üzerine alıp bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne, 5 tane ikili trabzan, 1 2 3 4 ve 5. 2 tane sık iğne, sonra 4 tane buraya ikili trabzanla devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra da diğer kenarları aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bakın görüntümüz bu şekilde olacak. Evet, hemen buraları da tamamlayalım ve gelelim. Evet, bu sırayı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi yine şu şekilde giriş yapıyorum, bağlıyorum ve diğer ipime geçiyorum hemen. Şöyle ilkinden arkadaşlar üzerine aldım. Bakın şu ilk yerden hemen şöyle alarak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Artık bunu yapmayı da bırakıyoruz. Bakın şuradayız. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Bakın şurayı yapıyoruz şu anda. Şimdi birinci yuvayı yaptıktan sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Şurada 2 tane yerimiz var. Yine ilkine sık iğne yapıyorum. İkincisine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ve bu defa bu yerdeki sık iğne sayımız 6'ya çıkartıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. Ortaya geldik, bakın zincirimizin üzerine de yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum yine. Evet, bu kenarı birlikte yapıyoruz şimdi arkadaşlarım başladım. 1 2
3, 4, 5 ve 6. Şimdi 6 tane bunu yaptıktan sonra şöyle üzerine alıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yanına sık iğneler ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın 8 tane buraya sık iğne ile geldim. Şimdi şu yerimin ilkine üzerine aldım. Bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra ara yerleri geçiyorum. 5 tane bir sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan daha yapıyorum. Bu arayı buraya kadar sık iğne yapıp bunun üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Yani 8 tane sık iğne yaptık. Tekrar ikili trabzanımızı yapıyoruz ve 6 tane sık iğne ile devam ediyoruz. Evet, bakın bu şekilde bir görüntü oluşturup devam ediyoruz arkadaşlarım. Diğer tarafları da bu kısımlarında aynı şekilde yapıyoruz. Evet, bu sırayı da bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi diğer ipimi bağladım. Şöyle hemen alıp bir tane buraya önce sık iğnemizi yaptık. Diğerinin üzerine, yani bunun üzerine de aynı şekilde bir sık iğne daha yapıyorum. Ve daha sonra üzerine alıp buradan başlamak üzere ikili trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Gördüğünüz gibi sayımız 6'ya çıktı. Burayı kapattık çünkü. Şimdi 2 tane buraya sık iğne yapıyorum. Ve buraya 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, 6.'yı da yaptıktan sonra şöyle hemen köşemi yapıyorum. Bir tane sık iğne, 2 tane zincir, tekrar bir sık iğne daha. Şimdi bu sırayı yavaş yavaş şöyle 6 tane yine ikili trabzan ile devam ediyorum. Önce şöyle bir tanesini buradan alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, 6 tane yaptık ikili trabzanlarımızı. Şimdi bir tane sık iğne, 2 tane pardon, 2 sık iğnemizi yaptık. Sonra üzerine alıyorum ve ikili trabzanlarımın üzerinden 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Daha sonra 2 tane buraya, 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle şuraya geldik. Burada 2 tane
hemen bunun içerisine yuvaya ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Evet. Sonra bir tane araya sık iğne yapıyorum. Sonra 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. İki sık iğnemizi yaptıktan sonra üzerine alıyorum. 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet. Şimdi burayla birleştirmiş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bunun üzerine gelen yere ve yanındaki yere sık iğne yaptım 2 tane. Sonra üzerine alıyorum. Bakın şurayı yapıyoruz. Şu kısmını. Hemen buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi araya bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Sonra buradan başlamak üzere buraya kadar 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6. Evet, 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2. Sonra yine 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Tıpkı burada yaptığımız gibi arkadaşlar. Evet, 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, köşeyi yapıp diğer tarafa geçiyoruz ve burada verdiğim sayılar gibi devam edip hepsini tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Diğer rengimi aldım. Şöyle ilkine sık iğne yapıyorum ve üzerine alıp ikinci boş bıraktığım yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Altı tane zaten ikili trabzanımın üzerine 6 tane yaptıktan sonra 7.'yi de buraya yaptım ve 8. de ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Buraya yine 6 taneyi de 8'e çıkartacağız sayımızı. 8 tane sık iğne yapıyoruz ve devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, 8 tane yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar 8 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 9.'ya yine ikili trabzan ile devam ediyorum. Şimdi ikili trabzandan sonra bu araya sık iğne ile devam ediyorum. Yedi tane arkadaşlarım. Sonra üzerine aldım. Hemen buraya ikili trabzanımı devam ettiriyorum. Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3.
Sonra üzerine alıp ortaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde. Sonra yine ikili trabzanımı yapıyorum. Ve 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve buraya 8 tane sık iğne ile devam ediyorum. Ve 8, 2 zincir çektim ve aynı şekilde diğer tarafları da tamamlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim size. Diğer kısımları da aynı burada yaptığımız işlemi uyguluyoruz ve diğer rengimize geçiyoruz. Şimdi bu sırayı da bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi bir diğer sıraya geçiyorum. Üzerine aldım. Şu aşağıdan hemen şöyle giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Önce sonra yanındaki yerime bir tane şöyle bir de yanına 2 tane sık iğne yaptım. Sonra aşağıdan birini atlıyorum ve diğerinden olmak üzere 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane buraya ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane ikili trabzan yaptık. 2 tane sık iğne yaptık ve 5 tane ikili trabzan. Sonra 2 tane yine sık iğne yapıyorum. Ve buraya artık 8 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Şimdi köşeye tamamlayacağım ve diğer kenara geçeceğim. Yavaş yavaş şöyle 8 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, 8 tane tamamladım. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. 2 sık iğne yaptım. Üzerine alıyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzandan sonra 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2. Sonra arkadaşlar buraya 2 tane ikili trabzan devam ettiriyorum. Birini de diğerinin üzerine. Araya
3 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, 2 ve 3. Tekrar 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 2 tane sık iğne ve 8 tane ikili trabzan ile devam edip diğer kenara geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bakın görüntümüz bu şekilde olacak. Şimdi diğer tarafları da aynı burası gibi devam edelim. Evet, bu sırayı da gördüğünüz gibi tamamladık arkadaşlar. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Şöyle onu buraya bağlayacağım önce. Şimdi hemen olduğu yere bir tane şöyle sık iğnemi yapıyorum. Bir yana da aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Üzerine alıyorum ve buradan devam ettireceğim için şöyle bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. 1, 2, yani şunun üzerine gelene kadar. Üzerine alıp bunun üzerine bir tane ikili trabzan ve buraya artık 8 olan sayımız 10'a çıktı arkadaşlarım. 10 tane sık iğne ile devam ediyorum. On tane yaptık. Köşeye geldik. 2 zincir çektik. 10 tane sık iğne ile devam ediyoruz yine. On sık iğneden sonra üzerine alıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu sık iğneler ile devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Sonra üzerine alıyorum. İkili trabzan yapıyorum bir tane. Sonra arkadaşlarım 3 tane buraya sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Sonra da tam bu orta kısım, bakın şu anda şurayı yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1, 2 ve 3. Yine devamında evet, devamında yine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2 ve 3 bu şekilde. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu arayı sık iğneler ile geçiyorum. 6 tane, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra bir tane ikili trabzan.
10 tane sık iğne yapıyorum ve köşeye gelmiş oluyorum arkadaşlar. Diğer kenarları da aynı şekilde tamamlıyoruz. Evet, şöyle göstereyim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra hemen diğer rengime geçiyorum arkadaşlarım. Bu üzerine alıp buradan giriş yapıyorum. Ve bunun üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yanındaki yere aynı şekilde bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğnemi yapıyorum bunun üzerine. Hemen yanına bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Burada arkadaşlarım şu anda şuraya gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bunu yaptıktan sonra üzerine aldım. Bir tane atlıyorum. Şöyle aşağıdan bir tanesinin üzerine atladım. İkili trabzan yapıyorum. Şuraya geldiğimiz için bir tanesini sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aşağıdan bir tane atlayarak arkadaşlar. Şöyle bakın bir tane boşluğumuz kalıyor. Şimdi bir tane tekrardan sık iğnemi yapıyorum. Ve buraya bir tane şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bir boş bir dolu yapıyoruz. Bakın şu son turuncumuzu bu şekilde yapacağımız için. Şu şekilde yerler yaptım. Şimdi buradan bir tane yine sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bir tane sık iğneyi yaptım. Devam ediyorum arkadaşlarım. Buradan ikili trabzanlar ile köşeye kadar gidiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, şimdi 10'a çıktı sayımız, gördüğünüz gibi 2 4 6 8 10 şeklinde devam etti. Şimdi arkadaşlarım yine köşeyi yapıyorum. Bir tane sık iğne, iki tane zincir ve tekrar bir sık iğne daha. Şimdi 10 tane yine ikili trabzan ile devam ediyorum bu sırada. Şöyle yavaş yavaş yapalım ki iyice anlaşılsın. 10 tane oldu sayımız arkadaşlar. Ve geldim buraya. Şimdi burada bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın şurayı yapıyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına bir tane ikili trabzan. Bir tane sık iğne. Bir tane ikili trabzan. Aşağıdan da birer tane atlıyoruz arkadaşlar bu arada. Şöyle. Bir tane yine sık iğnemi yaptım. Bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. Ve buraya iki tane sık iğnemi yapıyorum. İki tane de ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar buraya. 1 2. Ortadaki bu boyut 5 tane olan 3 tane olan yerimi 5'e çıkartacağım bir sonraki sırada. Onun için şöyle sık iğneler ile geçiyorum. 2 3 4 ve 5. Yine iki tane şöyle ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Sonra iki tane sık iğnemi yapıyorum.
1 2 sonra başlıyorum buradan. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra tekrar bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne ve buraya da gelip bir tane ikili trabzan daha yapıyorum ve bunun üzerine sık iğne. Artık 10 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz ve diğer kenarlara da aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Şöyle bir daha geçeyim. 10 tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, iki tane sık iğne, iki tane ikili trabzan, 5 tane sık iğne, sonra tekrar 2 ikili trabzan, 2 tane sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, sonra tekrar 10 tane ikili trabzan şeklinde bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, diğer kısımlara da aynı şekilde yaparak arkadaşlarım diğer sıramıza geçelim. Evet, diğer rengime geçiyorum hemen. Bu sırayı da bu şekilde tamamladım arkadaşlarım. Bakın şöyle göstereyim biraz. Şimdi buradan yine aynı şekilde şöyle giriş yapıyorum. Bir iki tane sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alıp bakın buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane. Sonra bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan. Yani bu boşlukları dolduruyoruz arkadaşlar. Az önce bırakmış olduğumuz kahverengi ipimizle bir bakıma turuncu ipimize yer hazırlamış olduk arkadaşlarım. Şöyle yaptım. Şimdi sık iğnemi yapıyorum. Şimdi ikili trabzanımı yapıyorum. 10 olan sayımız 12'ye çıkacak bu sırada. Yani 12 tane sık iğne ile köşeye gidiyorum. Evet, şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar 12 tane daha sık iğne yapıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın 12 tane sık iğne yaptık. Üzerine alıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Boşluklara ikili trabzan, üstlerine sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bir bakıma şöyle şimdi bu arayı 3 tane 1 2 3 sık iğne yaptım. Üzerine alıyorum. Aradaki 5 tane olan yerime ikili trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Yine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 ve 3. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Evet.
Ve 12 tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyoruz. Yani köşeye geliyoruz. Diğer kenarları da aynı burada yaptığımız gibi yapıyoruz ve bu bizim bu renk ile son sıramız olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle. Evet, bakın. 12 tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, 3 tane sık iğne, 5 tane ikili trabzan ve tekrar aynı şekilde devam ediyor ve bu kenarları da aynı buradaki gibi yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bakın, bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Evet. Şimdi son sıramıza geçtik. Diğer ipimi aldım. Hemen yanından giriş yaptım. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıp alta iniyorum ve bir iki tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğneden sonra buranın üzerine buraya gelene kadar sık iğne ile devam ediyoruz arkadaşlar. Buranın üzerine arasına ikili trabzanlar yapmayacağız. Ve bu zaten son sıramız, birleştirme sıramız aynı zamanda motiflerimizi. Şimdi buradan ikili trabzanlar yapıyoruz. Buradaki sayımız da 12'ye çıktı arkadaşlar bu arada. Evet, 12 tane yaptıktan sonra hemen şöyle bir tane sık iğne, 2 zincir, tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Buradan 12 tane yine ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Şimdi arkadaşlarım buradan buraya gelene kadar sık iğne yapıyorum. Yedi tane toplamda ve 2 tane şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Diğer kısmını ise sık iğne ile geçiyorum. Yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya 7 tane olan sık iğnelerim ile devam ediyorum. Evet, 7 tane bunu yaptıktan sonra tekrar buradan devam edelim. Diğer tarafları da aynı şekilde yapıp modelimizi tamamlamış olalım arkadaşlar. Şöyle. Bu arada normal bakın şöyle sadece bunların üzerine artık sık iğne ile geçiyoruz. Aynı zamanda diğeriyle birleştirme yerimizde burası olmuş oluyor arkadaşlarım. Motifimizi bu şekilde tamamlayalım şimdi.
Bu parçamızda motifimizi de tamamlamış bulunmaktayız. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Bu motifleri birbirine ekleyerek şöyle daha farklı desenler elde edebilirsiniz arkadaşlarım. Böyle iğne yardımı ile ya da tığ ile birleştirme yapabilirsiniz. Bakın, çok güzel battaniyeler, yatak örtüleri, böyle kırlentler yapabileceğiniz güzel bir motif çalışması. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en güzel, en değişik, en farklı örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.